Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere ne yapıyoruz hayatım? Elmalı kurabiye. Elmalı kurabiye. Neye ihtiyacımız var bizim? Neye ihtiyacımız var? 3 adet büyük boy elma, 1 çay bardağı şeker, 1 su bardağı ceviz dövülmüş, 1 yemek kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı sıvı yağ. İç Okey. harcı için. Çok güzel. Nasıl başlıyoruz? Öncelikle elmalarımızı soyalım. Okey. Elma soymak çok ciddi bir iş biliyorsun. Kesinlikle. O zaman elmaları soyduktan sonra görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, elmaları soyduk. Şimdi ne yapacağız? Rendeleyeceğiz. Rendeye geçiyoruz. Rende için sanırım buna ihtiyacım var. Evet, teşekkürler. Bütün elmaları rendeliyoruz değil mi? Aynen öyle. Büyük Kabuklarını köfte soydum, içini de ayıkladım. rendeliyoruz. Evet, elmaları da rendeledik. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi kavurma işlemine geçiyoruz elmalar kararmadan. Öncelikle ocağımızın altını yakalım. İki yemek kaşığı sıvı yağ ilave ediyoruz. Evet, yağımız hafif ısındı. 3 tane rendelemiş olduğumuz elmayı tenceremizin içine alıyoruz. Şimdi Bunu- bunları önce şekerle mi kavuracaksın yoksa böyle bir Önce öldüreceğim mi elmayı? 1-2 dakika şöyle bir kavuralım. Daha sonra şekeri, tarçını atacağız. En son cevizimizi atıp istediğimiz kıvama gelince kapatacağız. Evet, şimdi bir 3-4 dakikadır kavuruyoruz. Hem rengi dönmeye başladı hem de böyle elmalar ufalarak çekilmeye başladı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şekerini atalım ve tarçınını atalım. 1 çay bardağı şekerimiz içine giriyor. Artık elmayla karamelize olacak değil mi onlar? Evet. Beraber pişerek. Ve 1 yemek kaşığı da tarçın koyuyoruz. Ve bunları beraber karıştırıyoruz. İsteğe göre tarçını fazla da koyabilirsiniz. Tarçını çok sevenler için. Ama bence 1 yemek kaşığı yeterli. Şimdi koku o kadar güzel gelmeye başladı ki o tarçın, elma ve şeker birleşince. Şimdi ceviz mi ekleyeceğiz? Cevizimizi de ekleyelim. Hepsi beraber kavrulsun. 1 su bardağı ceviz. Sürekli de böyle karıştırıyoruz değil mi? Altı Sürekli karıştırmanıza tutmasın gerek diye. yok. Ben şey yapıyorum. Arada bir karıştırıp bakarsınız. Evet, yaklaşık olarak cevizleri atalı bir 4 dakika olmuştur yani. Totalde de 10 dakikadır kavuruyorsun. Evet. Tamamen rengi de döndü. Bu kadar yeterli. Şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz ve soğuması için ayrı bir kaba boşaltıyoruz ki biz iç harcımızı hazırlarken o da bir kenarda soğusun. Peki bir şey söyleyeceğim. Buyur. Yani bunu iç harcı soğumadan mı yapmak lazım içine, sıcakken mi koymak lazım? Tabii ki soğutmak gerekiyor. Çünkü soğumadan kullandığımız iç harç hamurun içerisinde sulanıyor elma ve hamurun yumuşak olmasını sağlıyor. Yani o hamurdaki elmalı kurabiyedeki istediğiniz kıtırlığı elde edemezsiniz. O nedenle soğutup içine kullanırsanız daha güzel kıyır kıyır bir kurabiye elde etmiş olursunuz. Şu an o kadar güzel kokuyor ki şu haliyle bile yiyebilirim. O Tadına zaman bakalım. hemen tadım yapalım. Gelsin tadımımız. Üfle sıcak. Şu an bile yenir. Arkadaşlar yaptığınız her şeyi pişirirken lütfen tadına bakın. Şekeri nasıl olmuş, tuzu nasıl olmuş, ekşisi nasıl. Böylelikle sonuca her zaman daha güzel ulaşırsınız. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hamurumuzu hazırlamaya başlayalım. Neye ihtiyacımız var? 1 tane yumurta, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket katı yağ, 1 paket vanilin, 1 paket hamur kabartma tozu, 3-3,5 su bardağı un. Unu dikkatli eklemeyi unutmuyoruz. Ve 2 yemek kaşığı yoğurt. Yoğurdun soğuk olmasına özellikle dikkat edelim.
Neden? Niye diye soracaksın. Niye? Çünkü hamurun kıtır kalmasını istiyorsanız içerisine kullanacağınız hamur harçlarında yoğurt ya da sütün soğuk olmasına dikkat edin. Daha kıtır bir hamur elde edersiniz. Tamam. Başlayalım o zaman. Kıvamla. Evet, başlıyoruz. O zaman kırmak için tezgahtan yardım alalım. Evet, bir tane yumurtayı kırdık. Şimdi yoğurdumuzu ekleyelim. Ve pudra şekerimizi ekliyoruz. Kırmadan ekliyoruz. Evet, kırmadan ekliyoruz. Öncelikle bunları bir karıştırayım. Daha sonra ununu ekleyip unumu karıştıracağım. Heyecana geldim. Evet, bunları birazcık karıştırdık. Şimdi Ve oda sıcaklığında margarin mi? oda sıcaklığında, evet. Geçen hafta yoğuracağımız çıkardın için- değil mi dışarıda? Bir haftadır kurabiye yapacağım dediğin Hayır, tabii oda ki de. sıcaklığındaki. Tabii ki de hayır. Onu geri koyduk biliyorsun. Üşendik ve yapmaktan Evet. vazgeçtiğimiz için. Evet, şimdi bunu güzelce yoğuruyoruz. Öncelikle yağ diğer harçlarla birbirine geçsin. Evet, şimdi Evet. içini yoğurdun. Aynen öyle. Şimdi ne Şöyle istiyorsun? yumuşak. Vanilin mi? Önce vanilinini ekleyelim. Okey. Bir paket. O zaman vanilin girsin içine. Gelsin vanilin. Gelsin vanilin. Gitsin çok. Şimdi Şimdi ununu yavaş yavaş ekliyorum. Ve bir taraftan kabartma tozumuzu da ekleyelim. Arada yensin. okey. Kabartma tozu. Yine bir paket değil mi? Evet, bir paket. Tamamını döküyorum. Kurabiyede benim de kabartma tozum olsun. Evet. O unu kontrollü ekleyeceksin. Eğer fazlaysa, gözüne fazla geliyorsa duracaksın değil mi? Yani Evet, tamamını aynen kullanmayacağız. öyle. Her Orada bir zaman. 3,5 bardak un var yanlış Evet. hatırlamıyorsam. 3,5 su bardağı unumuz var. Her zaman kontrollü ekleyeceğiz ki fazla gelmesin. Çünkü yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre de değişebiliyor. Değişiyor. Biz bunu yoğuralım. Nereden baksan bir 5-6 dakikadır yoğurdun. Yetmedi, hatta 3-4 yemek kaşığı daha un istedin. Evet, daha kıvamlı olsun diye. Şimdi Yani toplamda 4 su bardağına 2 parmak daha az un kullandın. yani evet. Şimdi ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde ettik. Bir püf noktası daha vermek istiyorum. Hamurumuz daha kıvamlı, kıtır olsun diye bir yarım saat, 1 saat buzdolabında streçleyip bekleteceğiz. Daha sonra tekrar alıp yoğurup o şekilde şekil vermeye başlayacağız. Daha kıvamlı ve güzel olacak. Şimdi dinlenmeye bırakalım. Streçliyoruz değil mi şimdi? Evet, streçliyoruz. Evet. Şimdi 1 saat dolapta hamurumuzu dinlendirdik. Şimdi açıyoruz. Şimdi açıyoruz. Ta 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 tam. Ve son bir kez yoğurup tezgaha alabiliriz. Gayet güzel kıvamlı olmuş. Evet, çok güzel. Son bir kez yoğurup yuvarlayıp parçalara ayırabiliriz. Evet, şimdi ruloladık. Önce ikiye bölelim. Bu kenarda dursun. Biraz daha büyütelim. Şimdi ne yapacağız? Şimdi parçalara ayıracağız. Yani yapacağımız büyüklüğe göre. Kurabiye büyüklüğü kadar Evet. kullanacağımız parçalara Aynen. ayırıyoruz. Bu kadarlık yeter bence. Bir ne kadar büyüklük olur bu? Bilemedim. Ben Kartopu bilemedim. değil. Kartopu bu kadar küçük olmaz ki. Ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük. Bence de ceviz büyüklüğü bile diyebiliriz aslında. Aynen. Ama tabii insanların yapmak istediği şekle göre de değişecek Tabii, aynen öyle. ayırması gereken hamuru. Biz bunları küçük küçük ayıralım. Ayırdıktan sonra görüşelim.
Şöyle bir tatlı kaşığı tam dolu dolu değil, biraz daha az. Çünkü hamuru kapatabilmem için. Yoksa hamur etrafa bulaştığı zaman kapanmıyor. Böylece kapatıyoruz. Ve yuvarlıyoruz. Güzel Böyle bir oldu. model oluyor. Şimdi hangi modeli yapacaksın? Şeritli modelimizi yapacağız. Böyle ince şeritler atıyoruz. Tam dibine kadar değil, şu tarafa çünkü elmalı harcımızı yerleştireceğiz. Yine bir tatlı kaşığı alıyorum harcı. Bu kadar. Sonra yuvarlıyoruz ve ay şeklini veriyoruz. Bu da böyle bir model. Benim favorim bu. Evet. Hem kolay hem de estetik oluyor. Aynen öyle. Görünümü güzel oluyor. Şimdi üçüncü modeli mi yapacaksın? Evet. Üçüncü modeli bence benim istediğim gibi yapalım. Hadi ne istiyorsun Tamam. söyle. Ben sana şimdi bir tane bardak vereceğim. Tamam. Bu bardakla tam ortasına şöyle bir kesik atacaksın. Attım. Fazlalık hamuru al. Aldım. Evet. Şunu alalım. Şimdi bir tarafına harcı yerleştir. Tamam. Benim baş harfimi yapacağız yani. Evet. Didem'in D'sini yapacağız. Yes. Ama uçlarını şununla yap bakalım. Yemekte lezzet olduğu kadar görsellik de önemli. Evet. Yapabildim mi bilmiyorum. Göster bakalım İstediğim nasıl gibi. olmuş. Hah, çok güzel oldu. Dişlemiş gibi oldu. Evet, şimdi hepsini güzelce şekil verdik. Önceden ısıttığımız fırına da alt üst ayarda ısıttığımız fırına 180 derecede Evet. pişireceğiz değil mi? Evet. Kıyır kıyır olması için fırınımıza gönderiyoruz. Ama tabii ki kontrollü, herkesin fırını Tabii farklı ki. çalışıyor. Evet. Üzeri pembeleşene kadar çok kızarmayacak. Sonrasında görüşürüz. O zaman çıktıktan sonra görüşürüz. Evet. Evet, yaklaşık olarak 15 ile 20 dakika arasında biz Evet. kontrol ederek pişirdik. Daha sonrasında soğumaya bırakıyoruz şu an. Bir 10-15 dakika sonra tam böyle ılıdıktan sonra tabaklamaya geçeceğiz. Soğuduktan sonra tabaklarsak daha iyi olur tabii. Evet. Pudra şekerlerimizi de üzerine döktük. Tabaklamamızı da yaptık. Şimdi müsaadenizle tadıma geçiyoruz. Hangi modelinden istiyorsun? Ben olsam ortadakini tercih ederim. Peki. Yarısı sana, yarısı bana. O zaman Bravo, çok ince ve gevrek olmuş. yalnız kıyırlığı mükemmel. Hakikaten. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Gayet güzel. Yani o kadar kıvamında olmuş ki inceliği. Ne çok fazla hamurunu yiyorsunuz, ne çok fazla içini yiyorsunuz. Çok dengeli olmuş. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.